Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yazlık örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde ipim var arkadaşlar. Şöyle ipimi göstereyim. İpimin kalınlığı, inceliği ise bu şekilde. Hemen etiketimizi de gösterelim. Simli Alize şal. Şöyle etiketimiz. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz tabii ki. Tığ numaram ise, tığımı da göstereyim. Tığım ise 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimizi zincir üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Zincirlerimi çekerek başlıyorum. Bu modeli kurabilmek için 13 ve 13'ün katları zincir sayısına ihtiyacımız var. Tabii ki sizler dilerseniz fazlaca zincir çekip arta kalan kısmını kesebilirsiniz. Evet, ben 13 tane zincirimi çektim. Bu şekilde 13, 13, 13 olarak zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Evet, zincirimi 2 örnek üzerinde anlatacak kadar çektim. Hemen burada tığımın başına ipimi alıyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3. zincirimin içine yarım trabzan yapıyorum. Tekrar sıradaki zincirimin içine yarım trabzan. Sıradaki zincirimizin içine yarım trabzan olarak model zeminini hazırlıyoruz. Sizler dilerseniz direkt zincir üzerine bu modeli kurabilirsiniz. İkili trabzan üzerine kurabilirsiniz. Ama bu şekilde yaparsanız daha düzgün, güzel görünüyor. Evet, bu sıramı bu şekilde her bir zincirimin içine yarım trabzan olarak devam ediyorum. Hemen şurayı tekrar alayım. İpim tellendi. Tekrar alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Tek seferde 3 tane ilmeğimizi birlikte çekiyoruz. Yarım trabzan yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimizin birinci sırasından başlıyoruz. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyoruz. Tığımın başına ipimi bir kez alıyorum. Hemen burada. Bu kısma değil, hemen bir diğer kısımdan 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Birini bir, diğerlerini ikişer çekerek trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın içine birini bir, diğerlerini ikişer çekerek üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1, 2. Hemen ikinci trabzanıma batıyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bir atladım. İkinciye yine üçlü bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bir görüntü. 1, 2, 3 zincirimizi çektik. Tığımın başına ipimi aldım. Bu sefer 1, 2, 3. trabzanımıza batıyoruz. 2 atladık. 3. trabzanımıza battık. Tığımın başına ipimi aldım. Sıradaki trabzanımıza hemen tekrar bir trabzan daha yaptım. Bu görmüş olduğunuz kısım bir modelimiz için. Hemen şöyle göstereyim. İlk sırada 1, 2, 3.'ye battık. 1 atladık. İkinci. 1 atladık. İkinci. Yine 2 atladık. 3.'ye battık. Bu şekilde bir modellik ayarlamış olduk. Şimdi tekrarını yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi
Tığımın başına ipimi aldım. 1 2 üçüncüye 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 atladım. İkinciye yine trabzan yapıyorum. Tekrar 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir atlayıp ikinciye batıyoruz tekrardan. Yine 3 tane zincirimi çekiyorum. Son kutucuğumuzu oluşturuyoruz. Hemen 1 2 atladım. Üçüncüye batıyoruz. Burada 13 ve katlarını saydığımız için tam denk geliyor arkadaşlar. Yine en sona da bir tane trabzan yapıyoruz. İlk başta yapmış olduğumuz gibi. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada 1 2 zincir çekerek geriye dönüyorum. 2 zincirimden sonra tığımın başına ipimi aldım. Yarım trabzan 1 2 yarım trabzan 3 yarım trabzan. 3 tane ilk kutucuğun içine yarım trabzan. İkinci kutucuğun içine 1 2 3 4 tane yarım trabzan. Yine hemen yanındakine 4 tane yarım trabzan. 1 2 3 4. Hemen 3 tane yarım trabzan. 1 2 3. Hemen diğer modelimize geçiyoruz. Burayı bu şekilde yaptık. 2 tane trabzanımızı atladık. 1 2 3 tane yarım trabzan. İkinci kutucuğa 4 tane yarım trabzan. 1 2 3 4. Yine üçüncü kutucuğa 4 tane trabzan. 1 2 3 4. Sondakine 3 tane. 1 2 3. 3 tane yarım trabzandan sonra burada kenar kısmına hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Bundan sonrası modelimizin tekrarı olacak arkadaşlar. Bir üst sıraya kutucuklarımızı yapacağız. Yani bundan sonrası modelin tekrarı. Model üzerine gelecek şekilde kurulacak. Hemen ikinci örneğimiz birinci sıramızdayız. Burada 4 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Buradan sayıyorum, hemen kenar kısımdan 2 3 dördüncü trabzanıma batıyorum arkadaşlar. Burada kenar kısımdan sayıp hemen bu trabzanın bir üst kısmına denk gelecek şekilde 3 tane saydım. Dördüncüye üçlü trabzan. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada 1 2 atladım. Üçüncüye yine yarım trabzan. Pardon. Üçlü trabzan. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen sıradakine hiç atlamadan birinci trabzanıma girdim. Trabzan. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanıma. Bir yanındakine. Yine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen burada 1 2 atladım. 3. trabzanıma üçlü bir trabzan. Bu şekilde. Yine örneğimizin birini yapmış oluyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Hiç zincir çekmeden buradan trabzanları sayıyoruz. 2 3 4 5 6. trabzanımın hemen üzerine yine 3'te çektiğim bir trabzan. Burada bir V görüntüsü oluştu arkadaşlar. Bu şekilde ters bir V oldu.
Yine 3 tane zincirimi çekip buradan sayıyorum. 1, 2, 3. trabzanımın tepesinden üçlü bir trabzan yapıyoruz. Yine burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen yanındakine bir tane daha trabzan yapıyoruz. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen yanındakine bir tane daha trabzanımızı yapıyoruz. Burada devam ediyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. trabzanıma yine 3'te çektiğim bir trabzan yaptım. Bu şekilde bir görüntü. Şimdi burada hiç zincir çekmeden tığımın başına ipimi alıyorum. Kenardaki son sık iğnemin tepesine bu şekilde 3'te çektiğim bir trabzan daha yaptım. Bu kenar kısmı bu şekilde. Çok düzgün çıkan, kenarı düzgün çıkan bir model. Bir üst sırada yine yarım trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar bu sırayı da göstereyim arkadaşlar. 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Yine tığımın başına ipimi aldım. Burada ilk başta 3 tane yarım trabzan kenardaki kutucuğun içine. Yine hemen ikinci kutucuğun içine 4 tane yarım trabzan. 2, 3, 4. Hemen diğerinin içine 4 tane yarım trabzan. 1, 2, 3, 4. Yanındakine 1, 2, 3 yarım trabzan. Hemen diğer yanındakine 3 yarım trabzan. Yanındakine 4 yarım trabzan. 2, 3, 4. Tekrar bir yanındakine 1, 2, 3, 4. En son kutucuğumuza ise 3 tane 1, 2, 3. Hemen kenar kısma bir tane sık iğne ile tamamlamış bulunuyorum. Modeli ben sizlere 4 sıra anlattım. Yani 2 model anlattım. Bu şekilde ilerliyor modelimiz. Bir üst sırada yine hemen şu görmüş olduğunuz kutucukları yapıyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde kendini tekrar eden bir model. Bir üst sıraya da yine kutucuklar yapılıyor. Hemen şöyle bir bölümünü göstereyim. Burada 4 tane zincir çekmiştik. Geriye döndük. Bir alt sıradaki bu büyük uzatmış olduğumuz trabzanın tam üzerine denk gelecek şekilde bir tane trabzan yapıp kutucukları sıralayıp gidiyoruz arkadaşlar. Hemen burayı tekrar sökeyim ben. Ben daha önce büyük parça üzerinde yapmış olduğum modelimi hemen sizlere göstereyim. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle farklı açılardan göstereyim. Yakadan başlamalı örgülerde de bu şekilde duracaktır modeliniz. Evet, modelin görüntüsü ajurlu bir model. Yazlık bir model. Hoş bir model. Ben çok beğendim. Umarım sizler de modeli beğenmişsinizdir. Modelin çok tersi düzü yok. Hangi tarafı hoşunuza giderse o tarafını düz olarak kullanabilirsiniz. Şöyle hemen diğer yüzünü de göstereyim. Kenarları çok düzgün duran bir model. Yeleklerde kenar patı yapmadan bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yelek kenarlarında bir sıra trabzan geçerek kenar kısımlarına tığlama geçebilirsiniz. Ben bu modeli daha çok yelek, bluz, eto şal, hırka, yani aklınıza gelebilecek yazlık tığ işi örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir model diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik.
Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda daha güzel modellerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.